Merhaba, gül motifli hırkanın ikinci bölümündeyiz. Birinci bölümde motifleri birleştirdik, hırka formunu verdik. İkinci bölümde kollardan ve bedenden lastik geçerek hırkamızı artık bitireceğiz. Ben bir tane kolda size anlatabilmek için lastik geçtim, ikincisini beraber yapacağız. Motif büyüklüğünü bedeninize göre ayarlamayı birinci bölümde anlatmıştım, boy uzatmayı anlatmıştım. Yine hırkanın bitiminde size bilgilendirmeler yapacağım. Lastik örmek için öncelikle düzgün bir zemine ihtiyacımız var. Onun için bir sıra ikili trabzan geçiyoruz. Onun üzerine bir sıra daraltma yapıyoruz ve sonrasında lastik kısmımızı örüyoruz. Hırkada, motiflerde ve birleştirmede 3 milim kullanmıştım. Kollarda 2 milim tığ kullanıyorum. Bu daraltmayı yapabilmek için 2 milim tığ kullanıyorum. Bileğimizi sarsın istiyorum. O yüzden 1 numara küçük tığ kullanıyorum. Kolu bu şekilde önüme aldım. Burası koltuk altından gelen yer. Kollarda genelde koltuk altından başlıyorum ki bitişi başlangıcı belli olmasın. Koltuk altına denk gelsin. Tığa ilmek yaptım. Tığın başına doluyorum. Bir sıra ikili trabzan yapacağız çünkü. İki motifin birleşim yerinde soldan köşeden başlıyorum. Köşe boşluğuna girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Buradaki ipi de gizleyebilmek için ipin üzerine alıyorum. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. İkisini birlikte aldım. Sonra sırasıyla trabzanların üzerine trabzan yapıyorum. Aşağıdaki ikili trabzanların üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İlmekten kalan ipi de arkada gizliyorum. Böyle arka kanatlardan geçiriyorum ipi. Aşağıdaki ikili trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyorum. Buradaki birleşim yerine kadar ikili trabzanlarla gelelim. Motifte köşeye kadar geldim. Köşeye bir tane ikili trabzan yaptım. Burada gördüğünüz gibi iki motifin birleşim yeri var. Ben burayı iki tane ikili trabzanla da geçebilirim. Üç tane ikili trabzanla da geçebilirim. Burada elimizin sıkılığı, gevşekliği değişebilir. O yüzden burayı iki tane ile de geçebilirim. Üç tane ile de geçebilirim. Sizde de bende de fark edebilir. Ben burada iki tane ile geçerim. Bir sonraki birleştirme yerinde üç tane ile geçerim. Elimin sıklığı, gevşekliği sayılarda değişiklik yapabilir. Bir tane tam birleştirme yerinin sağına battım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Bir de birleştirme yerinin kendisine battım. Kaydırma yerine battım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Bir tane de tam bu birleştirme yerinin sonuna batacağım. Bu birleştirme noktasını 3 tane ikili trabzanla geçmiş oldum. Sonrasında köşeye bir tane ikili trabzan ve aşağıdaki ikili trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyorum. Burada sayılarımızda farklılık olabilir. Elimizin sıkılığından, gevşekliğinden dolayı. Yine birleştirme yerine kadar gelelim. Köşeye kadar geldim. Köşeye bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burada benim birleştirme yerim var. İki motifi bir tane sağına, bir tane kendisine, bir tane de soluna yapıyorum. Sağına bir tane yaptım. Bir tane en son kaydırdığım yerin ortasına battım. Bir tane de soluna yaptım. Sonra köşeye ikili trabzan yapıyorum ve aşağıdaki ikili trabzanların üzerine sırasıyla ikili trabzan yapıyorum.
Bu şekilde ikili trabzanlarla kol ağzını dolanıyorum. Sıra sonuna kadar ikili trabzanlarla gelelim. Sonra daraltmaya beraber başlayalım. Sıra sonuna kadar geldim. Buradaki birleştirme yerinde 3 tane ikili trabzanla geçtim. En başta bir tane ikili trabzanla başlamıştık. İkili trabzanın tepesine batıyorum. İpi aldım ve ilmekten geçirdim. Böylece trabzan sırasını bitirmiş olduk. Şimdi kolda daraltmaya başlıyoruz. Daraltmaya başlamadan şunu da anlatmak istiyorum. Koldaki lastik kısmını neye göre örüyoruz? Ne kadar olması gerekiyor ölçüsü? Kol için koltuk altından bileğe kadar 43-44 santim yeterli geliyor normalde. Siz yine üzerinize geçirirsiniz, deneyerek yaparsınız. Normalde standart olarak 43-44 santim yeterli geliyor. Benim koltuk altından buraya kadar ölçüm 34 santimdi. Ben onun üzerine 10 santim daha örerek 44 santime tamamlayacağım. Yani benim lastik kısmım 10 santim olacak. Buradaki başladığımız ikili trabzanla beraber 10 santim olacak. Motifler yaklaşık 12 santimdi. Sizde 13 ve üzeri ise buradaki ölçü değişebilir. Sizinki 40 santime yakın da olabilir. Sizin lastik kısmını örmeniz için 4-5 santimlik bir yerde kalabilir. O zaman siz daraltma yapmadan düz şekilde örseniz o zaman daha güzel görünüyor. Ben size onun örneklerini de fotoğraflarını gösteririm. O zaman düz şekilde örseniz daha güzel görünüyor. Lastik mesafesi kısa olanlar için düz şekilde nasıl örecekler önce onu göstermek istiyorum. Sonrasında biz kendi daraltmayla lastik kısmımıza geçeriz. Beden kısmında da herhangi bir daraltma yapmayacağız sonrasında. Burada da düz şekilde öreceğiz. Sonrasında burayı anlattığımda da mantığı iyice oturacaktır. Lastik kısmı için 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Bu çektiğim 3 zincirde bir tane ikili trabzan aslında ve bunu arka lastik kabul ediyorum. Ki arkada kalsın, ön lastiklerin arasında kalsın ve bu zincir kısmı görünmesin. 3 tane zincir çektim. Bir sonraki trabzanı önden alıyorum. Yani trabzan tığın önünde kalıyor. İpi aldım. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığın başına doladım. Bir tanesini de arkadan örüyorum. Trabzan tığın arkasında kaldı. Bir tane ikili trabzan yaptım. Lastik kısmında trabzanları bir önden bir arkadan alıyoruz. Arkadan aldık, şimdi önden alıyorum. Bir tane önden aldım, ikili trabzan yaptım. Bir tane arkadan aldım, ikili trabzan yaptım. Bir önden, bir arkadan. Bir önden, bir arkadan. Trabzan örme kısmında herhangi bir değişiklik yok. Trabzan örmek zorundayız. Alttaki zemini düzeltmek için. Üzerine 3 tane zincir çektim. Sırasıyla trabzanları bir önden aldım, bir arkadan aldım. Bir önden, bir arkadan aldım. Görünümü de bu şekilde oluyor. Sıra sonuna kadar bir önden, bir arkadan dolandık. En son 3. zincirin tepesine kaydırmayla bitirdik. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Önde olanı önden alıyorum. Arkada olanı arkadan alıyorum. Sonrasında işimiz daha kolay. Önde gördüğümü önden alıyorum. Arkada gördüğümü arkadan alıyorum. Yine sıra sonunda 3. zincire kaydırıyorum. Bir üst sıraya çıkıyorum. Dediğim gibi sizin motifleriniz büyükse buradaki lastik kısmı kısa olacaktır. Ne kadar örmeniz gerekiyorsa 4-5 santim örüyorsunuz ve lastik kısmını bitiriyorsunuz. Burayı düz şekilde örecekler için anlattım. Dediğim gibi bedende tekrar anlatacağım. Orada mantığı iyice oturacaktır. Biz daraltma yapacağız. Yine daraltma için de 3 zincirle başladım. Daraltmada da aslında lastik öreceğiz ama bir önden bir arkadan değil, 2 önden 2 arkadan alacağız. Daraltma yapmak için 2 tanesini önden, 2 tanesini arkadan alacağız. Böylece trabzan sayısını yarıya düşürmüş olacağız.
3 tane zincir çektim. Bunu yine arka lastik kabul ediyorum. Sonraki ikisini önden aldım. Ve ikisini arkadan aldım. Sırasıyla 2 trabzan önden alıyorum. 2 trabzan arkadan alıyorum. İki trabzanı önden aldım. 2 trabzanı arkadan aldım. İki trabzan önden, 2 trabzan arkadan. Bu şekilde daraltma yapacaklarda 2 tane önden, 2 tane arkadan alarak sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıra sonuna kadar 2 tane önden, 2 tane arkadan alarak devam ettim. En son 2 tane önden aldım. Bir tane trabzan kaldı aşağıda. Biliyorsunuz burada bir tane arka trabzan kabul etmiştik. 3 zinciri. Ona da dokunmuyorum. Böylece 2 tane de arkadan almış oluyorum. Burada sizde trabzan kalmasa da sorun değil. 2 tane en son önden aldık. 3. zincirin içine battık ve kaydırdık. Böylece daraltma sırasını bitirmiş olduk. Daraltmayı sadece bir sırada yapıyoruz. Sonrasında düz örgüde gösterdiğim gibi önde olanı önden, arkada olanı arkadan alıyoruz. Burada kolumuzda daraltmayı yaptık. Aşağıdaki trabzan sayısını yarıya indirmiş olduk. Bir üst sıra için tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Yine 3 zinciri arka lastik kabul ediyoruz. Tığın başını doladım. Önden aldığım trabzanı önden, arkadan aldığım trabzanı arkadan. Önde duran trabzanı önden örüyorum. Arkada duran trabzanı arkadan örüyorum. Önde duranı önden, arkada duranı arkadan. Artık kaç sıra lastik örersek örelim. Önde olanı önden alacağız, arkada olanı arkadan alacağız. Bir iki tane daha örüp göstermek istiyorum. Kolda trabzan sırasıyla başladık. Önce düzgün bir zemin elde ettik. Onun üzerine 2 tane önden 2 tane arkadan örerek lastik örmeye başladık. Sonrasında kaç sıra örersek örelim önde olanı önden, arkada olanı arkadan alarak lastik örüyoruz. Yine sıra sonuna kadar gelelim ve bir üst sıraya çıkalım. Sıra sonuna kadar önde olanı önden, arkada olanı arkadan alarak devam ettim. En son önde olanı aldım. 3 zincirin tepesine geliyorum ve kaydırmayla bu sırayı da bitiriyorum. Tekrar bir üst sıra için 3 zincir çekiyorum. Yine önde olanı önden ve arkada olanı arkadan alıyorum. Sonraki sıralarda değişen bir şey yok. Önde olanı önden, arkada olanı arkadan alıyoruz. Bu şekilde. Dediğim gibi lastik örmeye başlamadan, trabzan örmeye başlamadan benim kol mesafem koltuk altından 34 santimdi. 44 santime ulaşabilmek için burada 10 santimlik bir lastik ördüm. Daraltmadan sonra 14 sıra bir önden bir arkadan alarak ördüm. En sonunda da bir sıra sık iğne ile kol ağzında bir toparlama yaptım. Yani burada da daraltmadan sonra 2 tane önden 2 tane arkadan aldıktan sonra 14 sıra bir önden bir arkadan alarak örüyorum. Bu şekilde bir önden bir arkadan alarak örüyorum. Ben 14 sıra yapacağım. Siz kaç sıra yapıyorsanız, özellikle kendinize yapıyorsanız üzerinize geçirin. Burada bileğinize geliyorsa artık bırakırsınız. En son artık beraber
sık iğne geçeriz. Ben de artık burada sıramı 14 sırayı tamamlayayım. Artık en son sık iğne geçelim beraber. 14 sıra bir önden bir arkadan alarak ördüm. En son 3. zincirin içine kaydırıyorum ve artık lastik örmeyi bitiriyorum. En son kol ağzından bir sıra sık iğne geçiyorum. Kol ağzını toparlıyorum. Böyle yayvan durmaması için bir sıra sık iğne geçiyorum. Sık iğne içinde bir zincir çektim. Dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çektim. Dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra sırasıyla her bir lastiğin üzerine, yani her bir ikili trabzanın üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bir zincirle başladım, dibine bir tane sık iğne yaptım ve sırasıyla sık iğne yaparak kol ağzını dolanıyorum. Sıra sonunda düzgün bir bitişle bitireceğiz. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. İpi esnetiyorum ve yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. En son düzgün bir bitişle biteceğiz. Düzgün bitişten kastım buradaki görünümü eşitlemek. Burada görüyorsunuz tepeler V harfi şeklinde görünüyor. Bir tane daha oluşturacağız. En son ipimizi kestik. Burada bir tane zincir çekmiştik. Zincire dokunmuyorum. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine arkadan giriyorum. Sık iğnenin tepesine arkadan girdim. İpi aldım ve örgünün iç tarafına çektim. Burada da son yaptığım sık iğne var. Son yaptığım sık iğnenin iç kanadından giriyorum. Örgünün içinde kalan kanadından girdim. İpi aldım ve çektim. Ve gördüğünüz gibi burada bir tane daha tepe oluşturmuş olduk. Tüm görünümü eşitlemiş olduk. Sonrasında artık ipimi gizleyebilirim. Burada bir zincirle sabitliyorum. Yıkadığımızda giydiğimizde sökülmesin diye. Sonrasında artık ipi gizliyorum. Sık iğneleri ördüğüm kısımdan ipi gizliyorum. İpi yeteri kadar gizledikten sonra örgüyü esnetiyorum ve dışarıda kalan ipi kesiyorum. Artık kollarla işimiz bitti. En son bedenden de lastik geçeceğiz ve hırkamızı bitireceğiz. Bedenden lastik geçmek için de öncelikle bir sıra ikili trabzan örüyoruz. Bedenden lastik geçerken 3 milim tığ kullanıyorum. Yine motiflerde kullandığım gibi 3 milim tığ kullanıyorum. Sadece kollarda daraltma yaparken tığ numarasını küçültüyoruz. Yine tığa ilmek yaparak başlıyorum. Bir sıra ikili trabzan öreceğiz. Tığın başına doladım. Ben genelde örgünün arkasından başlıyorum. Kolda da koltuk altından başlamıştık ki bitişi başlangıcı koltuk altına denk gelsin diye. Burada da örgünün arkasından başlıyorum. Bitişi başlangıcı zincir noktası arka kısımda kalsın. Burada herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Tam motifin ortasından başladım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. İkisini birlikte aldım. Bu ipi arkadan yürüteceğim. Çıkmaması için de böyle trabzan tepelerinin arka kanadından geçiriyorum.
Böyle yapıp bir de üstüne trabzanı ördüğümüzde daha sağlam olmuş oluyor. Bir tane ikili trabzanla başladım. Sırasıyla aşağıdaki ikili trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyorum. Kolda yaptığım işlemi bedende tekrarlıyorum. Tekrar bir tane birleştirme yerini göstereyim. Sonra köşeye kadar aynı şekilde devam edelim. Köşe noktasına geldim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Kaydırma yerinin bir tane sağına yaptım. Bir tane son kaydırdığım yere yaptım. Bir tane de soluna yaptım. Kaydırma noktasını 1, 2, 3 tane ikili trabzanla geçmiş oldum. Sonrasında köşeye bir tane ikili trabzan ve aşağıdaki ikili trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyorum. Etekte bu köşede 2 zincirlik boşluğumuz var. Oraya kadar örelim. Sırt kısmında etekten örmeye başladık. Örerek devam ettim ve etek ucuna kadar geldim. Burada köşede 2 tane zincirimiz var. Bu 2 zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yuvarlak bir kavis verebilmek için 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonrasında yine ikili trabzanların üzerine sırasıyla ikili trabzan yapıyorum. Birleştirme yerine 2 tane ya da 3 tane sığdığı kadar ikili trabzanla geçiyorum. Trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Yine bu şekilde enseye kadar gelelim. Enseyi de beraber örelim. En son köşede 3 tane ikili trabzan yapmıştık. Trabzan üzerine trabzan yaparak devam ettik. Birleşim yerlerini de yaptık ve en son enseye kadar geldik. Aşağıdan yukarı kadar geldik. Köşeye bir tane ikili trabzan yaptık. Burası bizim ense motifimiz. Burada da ensenin yanındaki sırt motifi var. Orayı da bu köşeyi de ikili trabzanlarla geçiyoruz. Sayılarımız yine değişebilir. Benimkinden bir tane fazla ya da eksik yapabilirsiniz. Burada yine birleşim yeri denk geldi. Burayı 2 ya da 3 tane ikili trabzanla geçiyorum. Önce sağına bir tane ikili trabzan yaptım. Bir tane kendisine yaptım. Bir tane de soluna ikili trabzan yaptım. 3 tane ikili trabzanla geçmiş oldum. Sonra köşeye bir tane ikili trabzan yaptım. Burada birleşim yerini sağına yapmayacağım. Çünkü burayı sıkı yapmışım. Yaparsam fazladan ikili trabzan olacak ve marullanma olacak. Direkt kendisine bir tane ikili trabzan yaptım. Ve soluna bir tane ikili trabzan yaptım. Gördüğünüz gibi. Gerektiği yerde 2 tane ya da 3 tane ikili trabzanla geçiyoruz birleştirme yerlerini. Sonra köşeye ikili trabzan ve trabzan üzerine trabzan olarak devam ediyorum. Ense motifini de ikili trabzanlarla geçiyorum. Bu şekilde yine birleşme yerine kadar gelelim. Köşeye kadar geldim. Köşeye bir tane ikili trabzan yaptım. Yine birleştirme yerindeyim. Sağına bir tane ikili trabzan, kendisine bir tane ikili trabzan ve soluna bir tane ikili trabzan yapıyorum. Buradaki köşeyi bir tane ikili trabzanla geçiyorum. Sonra yine birleştirme yerimiz var.
Sağına bir tane ikili trabzan, kendisine bir tane ikili trabzan ve soluna bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonrasında artık motiflerimiz yukarıdan aşağıya doğru devam ediyor. Aşağıdaki ikili trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyorum. Birleştirme yerlerini 2 ya da 3 tane ikili trabzanla geçiyorum. Enseyi de şöyle göstermek istiyorum. Enseyi de bu şekilde oluşturmuş olduk. Sonra üzerinden 3-4 sıra lastik geçeceğiz. Yine yukarıdan aşağıya doğru etek ucuna kadar ikili trabzanlarla gelelim. Buradaki köşeye yine 3 tane ikili trabzan yapalım. Devam ediyoruz. Sonrasında sırtta en son başladığımız yere kadar örelim. Sıra sonuna kadar gelelim. Sonrasında bir önden bir arkadan alarak lastik öreceğiz. Sıra sonuna kadar geldim. Burada ilk yaptığımız trabzanın tepesine geliyorum ve kaydırarak trabzan örmeyi bitiriyorum. Bir üst sıralarda kaç sıra örersek örelim yine bir önden bir arkadan alarak öreceğiz. Burada herhangi bir daraltma yok. Bir önden bir arkadan alarak öreceğiz. Öncelikle 3 zincirle başlıyorum. Bunda bir trabzan kabul ediyoruz, ikili trabzan kabul ediyoruz ve arka lastik kabul ediyoruz. Tığın başına doladım. Bir sonrakini önden alıyorum. Bir sonrakini arkadan. Bir önden, bir arkadan. 3 zincirden sonra trabzanları bir önden bir arkadan alarak devam ediyorum. Zaten trabzan örerek bir alt sırada bütün zemine eşitlemiştik. Artık onun üzerine istediğim sıra sayısı kadar lastik örebiliriz. Biraz daha örüp göstermek istiyorum. Bu şekilde lastik örerek devam ediyoruz. Köşelere geldiğimizde de değişen bir şey yok. Yine sırasıyla bir önden bir arkadan alarak örüyoruz. Enseden de geçiyoruz aynı şekilde. Bir önden bir arkadan. Ve yine dolanarak sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıra sonunda 3. zincirin içine kaydırıyoruz. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. Önde olanı önden, arkada olanı arkadan alarak devam ediyoruz. Kolda da göstermiştim zaten, aynı şeylerle sıkmak istemiyorum. Artık kaç sıra örmeniz gerekiyorsa enseyi de çok daraltmadan 3, 4 ya da 5 sıra lastik kısmımızı örelim. Artık hırkamızın bitmiş haliyle tekrar bir hatırlatma yapayım, detay bilgisi vereyim size. Beden genişliği ile alakalı, motiflerle alakalı, boyunu tekrar nasıl uzatabilirsiniz? Bittikten sonra da hoşunuza gitmeyebilir. Sonrasında nasıl onu düzeltebilirsiniz? Onu da anlatayım ve artık bu bölümümüzü de bitirelim. Bedenden bir sıra ikili trabzan geçmiştik. Onun üzerine bir önden bir arkadan alarak 3 sıra lastik ördüm. Siz istediğiniz sıra sayısı kadar örebilirsiniz. Önemli olan buradaki enseyi daraltmamak. Hırka bitmişken bu hırka ile ilgili bilgileri de vermek istiyorum. Dediğim gibi güllerde Alize Cotton Gold ve Yarn Art Jeans ipler kullandım. 3 milim tığ kullandım. Buradaki zemin rengi de Alize Cotton Gold 599 renk kodlu taş rengi. Hırkanın genişliği 58 santim, boyu 49 santim. Kolları da koltuk altından bileğe kadar 44 santim. Birinci bölümde şablonu paylaşmıştım. Yine ikinci bölümde de paylaşacağım. Beden genişliğini de paylaşacağım. Oradaki şablonu istediğiniz motiflerde uygulayabilirsiniz. Şablon tüm kare motifler için geçerli. Kolunu dediğim gibi 13 santimden büyükse motifleriniz kolunu üçlü yaparsınız. 13 santimden küçükse
dörtlü yaparsınız benim gibi. Yine birinci bölümdeki gibi anlatmak istiyorum. Mesela sizin beden genişliğiniz 50 santim. Buradan buraya 50 santim. Hırkanın arkası 5 motifli. Yani bir tane motifin ölçüsünü bulmak için 50'yi 5'e bölüyoruz, 10 santim. Bir motifinizin 10 santim olması gerekiyor. Hırka üzerimize tişört gibi yapışan bir şey olmadığı için, rahat edemeyeceğimiz için 10 santimi birebir yapmanıza gerek yok. 11 santim yapıp daha böyle içimize bir şey girdiğimizde de hırkayı üzerimize alabilelim. Dışarıda satıldığında da 36-42 beden arası deniliyor, 42-48 beden arası deniliyor. Yani beden aralığını geniş yapabilirsiniz. İlla 50 santim diye her motifi 10 santim yapmak zorunda değilsiniz. Motifleri 10 santim yapmak zorunda değilsiniz. Yine büyük bedenden örnek 67 santim beden genişliğiniz, 67'yi 5'e bölüyorsunuz, yaklaşık motifleriniz 13,5 santim oluyor. Buradaki motifler hem beden genişliğimizi belirliyor hem de kolları üçlü mü yapacağız, dörtlü mü yapacağız onu belirliyor. Bizim buradaki kol boşluğumuzun en az 21-22 santim olması gerekiyor. Benim motiflerim 11-12 santim, 12 santim diyelim. Buraya üçlü yapsaydım 12 santim buradan, yarısını da buraya yedirecektik. 6 santim de buradan 18 santim olacaktı. Yani yeterli kol boşluğuna ulaşamayacaktık. O yüzden 4 tane yaptım. 2 tanesini öndeki parçaya yerleştirdim. 2 tanesini sırt parçasına yerleştirdim. Söğüt hırkada mesela motifim büyüktü. O yüzden kolları üçlü yaptım. Motifleri büyük olanlar söğüt hırkaya bakarak yapabilirler. Kollarını üçlü yapabilirler. Burada da arkası 5 motifli bir hırka var. Gördüğünüz gibi burada 3 tane motif kullanmışım kolda. Birini öne tam yerleştiriyorum, birini arkaya tam yerleştiriyorum, birini de önde ve arkada yarım motif şeklinde birleştiriyorum. Kollardan lastik geçmiştik biliyorsunuz daraltmayla. Orayı da tekrarlamak istiyorum. Koltuk altından bileğe kadar 43-44 santim standart olarak yeterli geliyor. Ama biz kendimize yapıyoruz diyelim. Sizde farklılık gösterebilir. Belki size 40 santim yeterli gelecek sizin boyunuza, kol boyunuza göre. O yüzden siz burayı kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Kolda 10 santimlik mesafe olduğu için daraltmayla yaptım. Burada düz örsem çok büyük bir lastik bölümü olacaktı ve çirkin görünecekti. O yüzden daraltmayla yaptım. Burada size az bir mesafe kalıyorsa ki buraları 13,5-14 santim olursa motifler az bir mesafe kalacaktır. O zaman siz buradaki gibi bedende yaptığımız gibi düz bir şekilde örüyorsunuz. Bir önden bir arkadan alarak örüyorsunuz. Bu kadarlık bir mesafe bile size yetecektir belki. En sonunda da boy uzatmayı anlatmak istiyorum. Şimdi size bu boy yeterli geldi diyelim. 4 sıralı yapmadığınız 5-6 sıralı da yapabilirsiniz. Lastik geçtikten sonra da bana yeterli geliyor diye siz lastiği ördünüz. Ama giydikten sonra hoşunuza gitmedi. Boy hoşunuza gitmedi, daha da uzatmak istiyorsunuz. Ördükten sonra, lastiği ördükten sonra da bunun telafisi var. Kollara hiç ellemiyoruz. Kollar zaten standart. Kollarımızı yaptık. Bedenden geçtiğimiz lastik kısmını ve trabzan kısmını, bir sıra ikili trabzan geçmiştik. Onu söküyoruz. Sonrasında kaç sıra istiyorsak her sıra için 9 tane motif örüyoruz. 9 tane motifi örüp etek kısmından birleştiriyoruz. İstediğiniz sıra sayısı kadar, istiyorsanız bilek boyuna kadar motifleri uzatabilirsiniz. Sonrasında boyu artık yeterli geldiği noktada yine bir sıra ikili trabzan geçiyorsunuz. Üstüne de istediğiniz kadar 3-4 sıra lastik örüyorsunuz. Bu sırf sizin için değil, belki sipariş verdi kişi. Önce boyunu 4 sıra istedi, 5 sıra istedi. Sonra siz fotoğrafını çektiniz, gönderdiniz, hoşuna gitmedi. Dedik ya bir sıra olsa, bir iki sıra daha olsa daha iyi olacak. Yine aynı şekilde söküyorsunuz. Sonrasında motiflerinizi ekleyip her sıra için 9 sıra motifinizi ekleyip lastiğinizi örüp bitiriyorsunuz. Hırkayı masada gösterdim, detaylarını da anlattım. Videoları hepsinde bölmeye çalışıyorum. Mesela kolda lastik örme kısmı, sonrasında bedende lastik örme kısmı. Bu bilgi verdiğim kısımları da detay olarak ekliyorum. Aşağıda detay olarak bulabilirsiniz. Şimdi mankenin üzerinde de kendi üzerimde de göstermek istiyorum. Sizin için bir fikir olsun. Ben 56 kilo M bedenim. Benim üzerimde böyle görünüyor. Kolları bu şekilde. Sırtı böyle görünüyor. Genelde hırkaların boyunu 5-6 sıra yaparım. Ama gül motifinde kısa daha çok yakışıyor. Bir
Bir tane de söğüt hırka vardı böyle kısa yaptım, onu da paylaşırım sizinle. Onlar da böyle spor, çok güzel görünüyor. Siz istediğiniz sıra sayısı kadar boyunu artırabilirsiniz. Hırkanın en son hali bu şekilde. Detaylı fotoğraflarını sizinle paylaşırım. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Her türlü iple yapabilirsiniz. Kışlık iplerde de çok güzel oluyor. Ben siyah renkle mesela gülü beyaz, kendisi siyah olan bir tane hırka yapıyorum. Kartopu aksofla. O da çok güzel olacaktır. Onun arkasını dörtlü yapıyorum. Motifler büyükse arkasında dörtlü çalışabilirsiniz. Söğüt hırkaya bakarak, orada da arkası dörtlüydü, aynı onun gibi çalışabilirsiniz. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Aklınıza takılan yerler olursa sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.